Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan, yeni bir e-talk videosundan merhabalar. Ee, ilk önce dostlar, bu yeni kanal ismimizin anlamı üzerine konuşacağım. Benim ismimin baş harfini aldım. Bir de ya talk dediğimiz kısım konuşmak. İngilizce'de konuşmak. Elektrik konuşma ve hani ortak bir harf aslında. Hem elektronik konuşma hem de Enes konuşma olarak görünüyor işte. Hani kafamda öyle programladım. Bu ismi değiştirir miyim bilmem ama konumuzun bununla bir alakası yok. Geçiyoruz dostlar konumuza. Siyaset neden bir oyundur? Aslında siyasetin bir oyun olmasının sebebi dostlar, ben artık bundan hani 4 yıl önce mi hatırlamıyorum, 3 yıl önce mi ne Bahçeli, yani Devlet Bahçeli MHP diyeyim, MHP gitti AKP ile ortak oldu dostlar. Grup kurdular. Ama hepsi bir, Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ı sevmezdi dostlar. Yani hep Recep Tayyip Erdoğan'ı iğnelerdi. Hani hep böyle vururdu bir yerinden. Hani bir yerden vururdu, bir hatasından vururdu. Şimdi ne oldu da değişti? Çünkü grup kurmaları gerekti dostlar. Belli başlı bir yerden. Ne oldu da değişti? Bu yüzden değişti. Şimdi grup kurmaları gerekti. Bütün partiler grup kurdu. Bir siyasi grup kurdu. Altılı masa dediğimiz kısım bile kurdu. Bunlar geri kalmak istemedi. Bunlar da kurdu. Dostlar. Şimdi mevzu bahis. Her şey bir oyun aslında dostlar. Bunlar siyaset bizi birbirimize düşürmek için yapılan bir şey aslında. Niye diye sorarsanız şu yüzden. Siyasetçilerimiz 70-80 yaşında insanlar ve bunları gaf yapması veya gaf yapmaması önemli bir şey değil. Ben dengesiz bir insanın dengeli olmasını beklemem. Bunlar da dengesiz insanlar değiller ama yapacakları bir siyaset kalmadı artık. Birbirlerine çocuk gibi, bebek gibi sallamaya başladılar. Yok sen öylesin, yok sen böylesin, yok bilmem ne. Ama ondan sonra bir bakıyorsun birleşiyorlar. Bir bakıyorsun partiden ayrılan oluyor. Hani ben en son artık olacağını düşünmüyorum. Siyasetin bu şekilde oyun olmaktan çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bu şartlarda siyasetin bir oyun olmaktan çıkması zor bir şey. Zaten hani bu hangi ülkeye giderseniz gidin ya da bu dünyadaki 200 ülkenin 200'üne de gidin veya 220 tane ülke var diyelim. Hepsine gidin. Yine bir şey değişmez. Çünkü hepsi aynı stilde yönetiliyor. Ya birinin başında Pinokyo bir insan var ya da en kötü ihtimal o ona sallıyor, onunla birleşiyor. Ondan sonra dost kardeş ilişkisi gibi yürütmeye çalışıyor. O da olmuyor adam akıllı. Bu şartlarda. Kimse kimseyle iyi anlaşamıyor dostlar. Yalan söylemeye gerek yok. Devlet Bahçeli sırf oradan oy çekebilmek için bunu yaptı aslında. AK Parti ile birleşti. AK Parti de MHP'den oy çekebilmek için yaptı bunu. Yoksa AK Parti'nin oyu düşerdi, ben tahmin ediyorum ki. Çünkü gençler AK Parti'ye falan oy vermiyor. Vermemeye başladılar zaten. Ben hani dediğim gibi arkadaşlar, siyaset bir oyunsa bu yüzden bir oyun. Çünkü birisi birisiyle laf atıp nasıl birleşiyor abi? Bu oynanan bir oyun. Sen bu kadar unutmuş olamazsın. Önceden dediğin sözleri unutup da adam sana gel birlikte olalım diyorsa bu işin içinde bir iş aramak zorundasın aslında. Yarın bir gün siyasette bile olayların cereyan etmesi daha büyük oluyor aslında. Senin siyasi dengesizliğin yüzünden, nasıl anlatsam, siyasi dengesizliğin yüzünden o bir ülkelerde
sana bir destek vermiyor veya destek vermesini geçtim, ayrı bir dünya destek vermek de. Vur aşağı gelsin yukarı gibi bir şey siyaset dostlar. Ben artık yani siyasette bir oyun değil diyenin de ben bir şey neye inandığını bilmiyorum. Çünkü siyasete bir oyun değil diyen adam anasının karnından daha doğmamıştır bence. Hani ulan eğitim sistemini bile siyaset belirliyor dostlar. Şimdi yalan etmeye hiç gerek yok. Bence mesela AK Parti diyor ki değiştirin bu müfredatı, bu eğitim sistemini bilmem neyi. MEP de değiştiriyor bunu. Yoksa MEP kendi kendine kıçından bir şeyler uydurup yapmıyor ki dostlar. Yani kitap değiştirmiyor ki. Hani durduk yerde kafalarına bir meteor taşı düşmüyor yani yapmak. O mantıkla yapıyorlarsa zaten saçma. Devlet her kolu yönetiyor aslında dostlar. Recep Tayyip Erdoğan her kolu yönetiyor. Şimdi siyaset kolu ayrı bir kol, eğitim kolu ayrı bir kol. Muhabbetten istifade. Her kol ayrı bir kol olduğu için herkes veya hiç bir insan bile bunu iyi anlayabilir. 10 yaşındaki çocuğu bile siyaset yapmayı öğretiyorlarsa ben artık bu ülkede siyasetin bir oyun olduğuna inanıyorum. Çünkü millet birbirine düşman olmayı öğrendi siyaset yüzünden. Ya ben şipşak haber ajansı değilim. Hani öyle söyleyeyim de. Şimdi dostlar AKP'liler CHP'lileri düşman, CHP'liler AKP'lilere, MHP'liler HDP'lilere, HDP'liler de şeylere, bütün herkese düşman. Hiç kimse birbiriyle dost değil aslında. Görünen köy kılavuz istemez. Sırf siyasette dost gibi görünmek için görünüyorlar. Öyle söyleyeyim. Dost gibi görünmek için görünüyorlar. Hiçbirisi dost değil birbiriyle. Çünkü yani Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'dan örnek vereyim. Recep Tayyip Erdoğan da önceden Bahçeli'ye çok gömüyordu. Şimdi Bahçeli de önceden Recep Tayyip Erdoğan'a çok laf ediyordu. Yok sen öylesin, yok sen böylesin, bilmem hırsızsın gibi sözler söylüyordu. Şimdi bunu yalanlamak imkansız. Çünkü haber bültenlerine de çıktı. Haberleştirdiler de onları. Haber kayıtları bile var. Ya bundan 10 yıl önceki Devlet Bahçeli ile şu anki Devlet Bahçeli bir değil. Yani dostlar. O zaman sallayan adam şimdi niye adamın yanında? Ondan menfaat almak için. Dostlar yalan hiç yalan da değil. Şöyle söyleyeyim. Niye yalan değil? Şimdi MHP'nin oyu %10'sa AKP'nin oyu %50, oradan oy çekmek istiyor adam. Şimdi sallama bir örnek verdim. O zamanlar belki %10 bile değildi adamlar. %35 filandı. MHP Devlet Bahçeli çıkarı için gitti. AK Parti ile birleşti aslında. Siyasi bir çıkardır aslında. Dünyada da böyledir dostlar. Durduk yerde kimsenin hiçbir siyasi partinin birbirine bağlanacağını veya dost gibi görüneceğini sanmayın. Çünkü içlerinde bile artık birbirlerine güveni yoklar. Yok. Siyaset bir güven değil. 2 gün sonra birbirleriyle ayrı da düşebilirler. Yani ben emin olamıyorum. Türk siyaseti zaten karmaşık bir şey. Dünya siyaseti de o kadar karmaşık bir şey ki. Bunu çözebilmek zor dostlar. Yani önceden Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'a bildiğin şey yapıyordu. Tokat vuruyordu. Şimdi yanında. Ne oldu? Ne oldu dayı? Yani niye? Siyasi çıkar için. Siyasi menfaat için. Menfaat olmasa o da olmaz. Hani
siyaset bir menfaat işidir dostlar. Yani bunu yalanlayacak adam daha anasının karnından çıkmadı. Çünkü herkes bunu böyle söyler zaten. Hani benim bildiğim gerçeklikte bundan budur. Hani bundan başka bir şey değildir. Siz öyle siz ne kadar farklı sanarsanız sanın. Bunun bir şeyi yoktur. Bunun bir farkı yoktur. Siyaset bir menfaat işidir. Menfaat olmadı mı hiçbir şey olmaz dostlar. Altılı masa niye birleşti sandınız? Menfaat için. Birbirlerine oy aktarabilmek için. Yani bir anda öyle şey mi oldu? Gerçi altılı masa diye bir şey de kalmadı ortada. İyi Parti falan ayrıldı işin içinden de. Hani en büyük olay ayrılmadan gidenler şeydi dostlar. Bunlar da işte AK Parti ile MHP. Şimdi bunların bir olayı olmasaydı bu şekilde olmazdı. Ben inanmıyorum artık yani hani bir oyun olmadığına. Çünkü oyundan başka bir şey değil. Hani beynimizle oynuyorlar. Yani arkadaşlar eğitim sistemini bile bu şekilde değiştiriyorlar. 70'li 80'li yıllardan kalma askeri sistemle eğitim görüyor herkes. Niye diye sorarsanız onu ben de bilmiyorum. Değişmedi yani yıllardır. Bu dış ülkede de denenmiş bir şey. Adamlar şey yapmışlar anasını satayım. Yıllardır da demeyeyim. Adamlar bir yıl mı, 1,5 yıl mı ne özgürlük okulu diye bir şey denemişler. Ya öğrenciler özgürlükle şey yapıyor dostlar. Ne denir? Dersine bağlanıyor. Sen zorluyorsun ki ders alsın, ders alsın, ders alsın. Adam bıkıyor anasını satayım. Zorlamayla ders alınır mı? Hani bir şeyleri istetmen lazım. İstek gelmeyince adam yapmaz bunu. Çöpe at gitsin der. Ben niye eğitim alıyorum ki? Ben niye bu ülkede yaşıyorum ki gibi bir şey yapar yani. Öyle düşünüyorum ben en azından. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış düşünürüm bunu da yoruma yazarsınız. Bu benim fikrim ayrı bir şey de siz de kendi fikirlerinizi yazın. Hani bilemem. Görüşmek üzere. Bay bay. Like'layıp yorumlamayı unutmayınız.